Hamuluk 9642. Hey! Evet, merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an oynadığım karakteri kısa bir sürede güçlendirdim. Artık tamamen bu hesaptayım. Yani Variant'ı tamamen bıraktığımız için tüm vaktimi bu hesaba aktardım. Bundan dolayı üstelik delik üyelik sayesinde onu da gösterelim. 3 saate kalmış. Delik üyelik sayesinde çok hızlı bir şekilde geliştirdim karakterimi. Bunu da tam olarak nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım dedim. Öncelikle topladığım gizemli küplerin çok büyük bir çoğunluğunu gizli tilki servis haritasında yaptım. Yani şu haritada. Şu harita. FBI map'i diye de geçiyor yabancı serverlarda. Bunu yaparken ölümcül modu kullandım sürekli. Yani hesabım çok güçlü olsa bile. Hiçbir zaman daha yüksek modları yapmadım. Bunun sebebi bu haritada geçerli olmak üzere ölümcül üzerinde gizemli küp oranı değişmiyor. O yüzden amacımız taş geliştirmek olduğu için zaten gizemli küp 0, kademe 0 gizemli küpte de aynı taş düşüyor. Kademe 7 gizemli küpte de aynı taşlar düşüyor. Yani taş düşme oranında hiçbir fark olmadığı için en mantıklısı ölümcül modu. Daha düşük modlara girdiğiniz zaman gizemli küp sayısı düşüyor. Mesela eziyetli'de bu 70'e düşebiliyor. Zorlayıcıda 50'ye düşüyor mesela. Yarı yarıya fark ediyor. O yüzden ama mesela ölümcülde 100 tane düşüyorsa cebirde de 100 tane düşüyor. Yani değişen bir şey yok. Sadece içinden çıkan nesnenin kademesi değişiyor ki o bizim için ikinci planda. Yani bizim amacımız, daha doğrusu benim amacım her zaman taşları yükseltmekti. Çünkü bu oyunda taşlar yüksek olsun, itemi her türlü yaparsın kafası var. Yani bu her zaman böyleydi. 45 level'da da öyleydi. 40 level'da da öyleydi. Şu anda da böyle. Bunu yapabilmenin en güzel yolu, ben karakterimi tamamen hareket hızına vererek yapıyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi map'teki yaratıklar hareket hızını düşürebiliyor. Problem bu. Bir de zaten ölümcülde yaptığımız için zaten bir ya da iki tane skill'le hani saldırı hızına ya da ekstra hasara falan ihtiyacımız yok. Maksat hızlı bir şekilde toplayıp hızlı bir şekilde haritayı bitirebilmek. O yüzden en lazım olan şey hareket hızı bize. Bunun için şu pet'i kullanıyorum. Bu oyunda hareket hızı açısından en iyi pet. Çünkü mesela gösterelim. Başka şu pet de var mesela ama bunun mesela yeşili 0.50 veriyor. Ama bu pet mesela ben bunu efsanevi yapmışım. Geliştirilmişinde yani yeşil versiyonunda %2 veriyor. %2'nin üzerine geliştiği için en sonunda 15.5 oluyor. Diğerleri %14'te kalıyor. Yani eğer hareket hızı peti geliştirmek istiyorsanız mutlaka bu peti elde edin bir şekilde. Genellikle şuraya geliyor, bakın buraya bir pet gelmiş mesela ama ihtiyacım yok benim bu. Her neyse. Hesaptaki Undermant'ı da bu şekilde kasıyorum bu arada. Çünkü ne kadar çok gizemli küp o kadar çok Undermant demek. Çünkü içinden 1000 Undermant çıkıyor ve hani aşağı yukarı 1000 küpte bir çıkıyor. Ve iyi kasarsanız da tahminen 2 günde 1000 küp falan rahat kasabiliyorsunuz. Hatta yani düşen hüner anahtarlarını da haberci ya da hem haberci paltosu düşürmek istiyorsunuz diyelim. Şu palto yani. Daha doğrusu şu benim şu an görünüş olarak kullandığım palto. Onun için de faydalı. Ve dediğim gibi çok seri bir şekilde hem küp, anahtar ve küre parçası elde ediyorsunuz. Küre parçası da çok önemli çünkü genellikle etkinlik girişleri artık küre parçasıyla alınabilir hale geldi. Çoğu o şekilde. Bundan dolayı tüm farmımı GTS'de yaptım. Bunun sebeplerinden bir tanesi de ara dünya haritalarının drop'u çok düşürüldü. Yani bu kasıtlı olarak yapıldı. Bunun sebeplerinden birisi herkes ara dünya yapıyor ve üstüne orada materi kasabiliyorsunuz. Ama diğer haritalarda materi kasamıyorsunuz. O yüzden drop'u yükselterek, o haritalardaki drop'u yükselterek bunu biraz kompanse etmeye çalışmışlar. Bundan dolayı da ne oluyor? Gizemli küp falan ise amacınız karakterinizi taşlar yönünden yükseltmekse ara dünya yapmanın hiçbir mantığı kalmıyor. Bu yüzden böyle bir durum ortaya çıktı. Yani ben farmlamak için asla ara dünyaya girmiyorum. Yalnızca işte bu PvE etkinliği oluyor ya, sezonlar. Oradan 2 haftalık deluxe'ü falan almak için 6 milyon puan istiyor. İşte 6 milyonu yapıyorum, ondan sonra hiç girmiyorum oralara. Ve şunu da fark ettim, yani ara dünya dışındaki bu genel olarak yüksek zorlukta girilebilen haritalar arasında GTS'nin drop'u da farklı. Yani
Bu da bir ilginç bir olay. GTS'nin drop'u diğerlerinden biraz daha iyi gibi geldi bana. Ben çoğunu denedim açıkçası. Mesela Stonekeep'tir. Bu aslında çok kolay temizlenebilen ve yaratıkları da kolay olan haritalar. Yani seni yavaşlatmıyor, dondurmuyor. Ama gizemli küp çok çok az düşüyor GTS'ye kıyasladığın zaman. Mesela bunun gibi yani o yüzden bana en ideali bu harita geldi. Çünkü haritayı da zaten ezberledim. Ne yapmam, ne yapmam gerektiğini vesaire de zaten tam olarak haritaya girdiğimde de o ipuçlarından bahsedeceğim. Böyle ben gizemli küplerimi, taşlarımı bu şekilde yükselttim. Size de bu haritayı tavsiye ederim açıkçası. Neden bu haritadayım bu arada onu da göstereyim. Şurada bir kutsamamız satılıyor. 2 saatliğine %18 hareket hızı veriyor. Bu bayağı iyi. Yani bunu farmda da kullanabilirsiniz ama genelde hani hızlı koşmanız gereken yerlerde vesaire. Benim de bitmiş bu arada, gelmişken bir depolayayım dedim. Çünkü bunu çok kullanıyorum. Hem etkinliklerde işte hızlı koşmanız gereken yerlerde, mesela şu etkinlik var biliyorsunuz. Bu etkinlikte 1500 paraya büyük bir hediye paketi açmanız gerekiyor. Açabiliyorsunuz daha doğrusu ama onun için hediye paketleri toplamak zorundasınız ve harita çok uzun. Yani o haritada mesela en çok işinize yarayacak olan şey hareket hızıdır. Bundan dolayı bu ve bunun gibi haritalarda ben hareket hızı kutsaması kullanıyorum. Video biraz uzattım, fazla farkındayım ama en iyisi ben artık map'e geçeyim. Dediğim gibi bu neden fatal, yani neden ölümcül girdiğimi bahsettim sizlere. Şimdi pet'i konuştuk. Hareket hızı gerektiği için hareket hızı kullanıyoruz. Kutsamamız 2 saatlik %18 hareket hızı. Bu da yetmezse yani hasarım benim biraz düşsün. Zaten aslına bakarsanız pek de gerek yok. Hani karakter bir orta seviye falansa hareket hızı paltosunu takabilirsiniz, bu hayalet etkinliğinden alınan. %8 de buradan geliyor. Dediğim gibi nereden hareket hızı alabiliyorsunuz? Tılsımın mesela bir ara tılsım vardı hareket hızı veren falan ama o bende yok. Onun dışında bir tane maske var diye hatırlıyorum sanırım başlıkta. Normal yaratıklardan düşüyor gene. Onda da hareket hızı falan var ama Dragon'ı bozarsınız bu sefer de. Hani dediğim gibi bunları deneyebilirsiniz. Ben en uygun bu şekilde oynayabildiğimi fark ettim. En idealimin bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında hemen şunlardan da bahsedeyim tecrübeden. Bu arada bilgiyi yükseltebilmek için de burası çok güzel. Ben bilgiyi de burada 200 yaptım mesela. Çünkü hem bilgi ürününü yükseltiyorsunuz buradan. Hem bilgi çok güzel atıyor. Hem dediğim gibi anahtar aynı şekilde. Şimdi hemen tecrübe puanlarımızı da nasıl kullandığımı göstereyim. Bunu kullanıyorum. Genellikle zaten ana skillimiz bu. Okçuda. Mesela büyücüde ne olabilir? Zincir şimşek. Tüm yaratıklara sekiyor çünkü. Hemen 2-3 tane ondan kullandım ki büyücüde bu harita belki daha kolay yapılır yani bu taktik. Çünkü konsantre de yemiyor, mana da yemiyor o skill. Her neyse. Onun dışında ne kadar çok hareket hızı ya da yaratıkları topluca öldürebilecek şey varsa onlara vermeye çalıştım. Zaten A7 setini pek kullanmayacağız açıkçası burada. O yüzden 5.sine vermedim mesela. Bundan çıkarıp bunu zırh kırmasına verdim falan. Zaten köpek skinini hiç kullanmıyoruz. Kuşu hiç kullanmıyoruz. Kılıçların dansı dediğim gibi hızlı hareket etmemiz gerekiyorsa falan. Zaten yani 2 tane ana skillimiz var. Adrenalin 3 tane diyelim. En çok kullanacağımız. Gelişi güzel atış, dikenli yol ve adrenalin. Bu üçünü kullanıyoruz sadece bu haritada genellikle. Dediğim gibi patlayıcı oku falan hiç kullanmıyoruz bile. Zaten farmlarken göstereceğim onları da. Evet, sanırım yani anlatacaklarım bu kadar farmı başlamadan önce. Dediğim gibi map'e böyle girdik. Hemen gördünüz böyle. Şeyleri falan toplamaya uğraşmayın bence. Şu anda etkinlik için malzemeler kullanılıyor ama dediğim gibi bak Undermant konusunda da çok iyi. Pot ihtiyacınız varsa düşen potları falan da toplamaya uğraşabilirsiniz ama ben bazen topluyorum, bazen toplamıyorum. Yani hatta sıra dışı bile toplamıyorum açıkçası. Çünkü bana ne veriyor? Hani bir altın veriyor. Onu toplamaktansa ben daha fazla gizemli küp düşürmeye uğraşıyorum. Bu yüzden de çoğu şeyi toplamaya vakit ayırmıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani ne ihtiyacım olabilir? Mesela burada maden ihtiyacım varsa gelmişken bunu alabilirsiniz tabii ki. Ama onun dışında sıra dışı ben toplamıyorum. Ya sıra dışı toplanabilir ama hadi büyülü hiç toplanmaması gerekiyor bence. Yani büyülü tamamen vakit kaybı. Ya istediğiniz kadar altına ihtiyacınız olsun. Çünkü Deluxe'de farmlarken zaten topladığınız
gizemli küpler çok daha fazla altın ediyor ve içinden sıra dışı çıkıyor. Hani siz büyülü toplamaya çalışırken vakit kaybediyorsunuz ve daha az gizemli küp toplamanıza neden oluyor. Bu yüzden ben büyülü hiç toplamıyorum. Sıra dışı bile toplamıyorum yani. Efsanevi ve eşsizleri alıyorum. Bunlar dışında dediğim gibi gizemli küpü zaten otomatik topluyor yanına yaklaştırdığınız zaman. Maymuncuk ve iplik problem olabiliyor bazen çünkü hem görünmüyor hem de üzerine gelip tıklamak gerekiyor falan. Onları da dediğim gibi ihtiyacınız, maymuncuk illaki lazım olur ama iplikte ihtiyacınız varsa toplayın. Hani ben bayağı bir topladım zamanında ama artık pek toplamıyorum çünkü vakit kaybı artık benim için, yani öyle diyeyim. Şimdi map'in sonuna geldik mesela. Burada ne yapıyoruz? Ben hemen bineğime biniyorum. Boss'un nerede çıkacağına bakıyorum. Boss eğer uzakta çıkıyorsa burada olduğu gibi buraya gitmekle vakit kaybetmiyorum. Niye? Çünkü bu kadar yolu gitmektense ben hemen şehir yapıp buradan ışınlanıp buradan devam etsem mesela map'in yarısına kadar gelirim zaten o kadar yolu gitmektense. O yüzden hemen ne yapıyorum? Mesela Stone Keep'i kullanabilirsiniz bunun için ya da şehre gitmeyi kullanabilirsiniz. Şehre gitmek muhtemelen daha karlı olacaktır. Çünkü zorluk seçmediğiniz için bir tane daha adım hızlı olursunuz. Hemen bunu yapıyorum. Niye? Çünkü dediğim gibi boss çok uzakta. Boss yakında olsaydı mesela ortalarda çıkıyor şurada çıkıyor. Buraya gidilebilir. Goblin çıkıyor. Goblin zaten burada çıkıyor. Buraya da gidilir. Buraya da gidip gitmemek size kalmış. Dediğim gibi ben gitmem. Niye? Hem hüner anahtarı pek ihtiyacım yok. Hem de dediğim gibi amaç küp. Ama şöyle de bir güzellik var tabii ki. Bu son güncelleme ile oyuna şey geldi. Bu mesela gözcüler olsun, bosslar olsun, mor renkli yaratıklar vesaire olsun. Bunlar çok fazla taş atmaya başladı. O yüzden aslına bakarsanız hani gitmek de fena fikir değil. Yani bunu deneyip kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Ama bana kalsa mesela ben o kadar orta yola gitmektense yeniden haritaya girmeyi tercih ediyorum. Çünkü amaç, birinci önceliğimiz her zaman gizemli küp toplamak. Çünkü şöyle de bir olay var. Mesela ben bundan sonra muhtemelen Deluxe bir daha almamayı düşünüyorum. Çünkü hem çoğu taşı fullledim hem bundan sonra da artık bir adım daha ilerilerini yapabilmek için, yani mesela taşların hepsini kraliyet yapmak, ne bileyim bu yeni mücevherlerden dizmek falan, bunlar için yani belki 6 ay 7 ay Deluxe'de farm yapmak gerekecek. Yani ki onu da pek düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü bundan yaklaşık 2 ay sonra falan yurt dışında eğitime gideceğim. Orada 4 ay vesaire oynayamayacağım zaten. Genel olarak o kadar da fazla vakit ayırmak istemiyorum açıkçası. Yani çünkü bana çok aşırı bir değişiklik yapmayacak. Sadece hasar ve kritik taşlarını kraliyet yapmak çok çok önemli. Niye? Çünkü onları bir de 90'a çekiyorsunuz mavi olduğu zaman. Bu size çok fazla hasar fark ettiriyor. Yani bir taşı sıradan 60 hasardan 75'e çektiğiniz zaman aşağı yukarı 1k hasar geliyor. Bunu bir de mavi yapıyorsunuz, 1k da oradan geliyor. Yani sırf bir tane kraliyet taşı sayesinde 2000 hasar oynuyor. 5 tane olduğunu düşünürseniz 10.000 hasar oynuyor. Ya bu çok fazla bir rakam. Bu yüzden ben kraliyet taşları konusunda, yani taşlar konusunda hasar ve kritik taşların mutlaka kraliyet yapabilecek kadar, o seviyeye gelinceye kadar ben Deluxe ile oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu günlük ne kadar vakit ayırdığınıza göre değişiyor. Ben yaz aylarında aşağı yukarı günde bir 7-8 saat oynadım. Ve çoğunluğu bu GTS'de geçti. Ama bunu sıkılmadan nasıl yaptım mesela? Bir yandan çoğu zaman YouTube'da takip ettiğim kanallar var. Haber kanalları olsun. İşte güncel olaylardan bahseden kanallar oluyor falan. Mesela onları dinliyorum genellikle. Çünkü görüntüsüne bakmam gerekmiyor çoğunlukla. Mesela en basitinden direkt aklıma gelen bir kanal söyleyeyim. Cüneyt Özdemir mesela. O abi genelde haber ve gündem olayları ile konuşur. Ve hani videoyu izlemeseniz de sadece sesini duysanız da çok bir şey kaybetmezsiniz yani genel olarak çoğu videosunda. Bunun gibi kanallar bulabilirsiniz oldukça fazla. Onun dışında podcast kanalları oluyor. Podcastleri takip ediyorum. İster Spotify'dan dinleyebilirsiniz, ister YouTube'da birçok podcastçi var. Bunlardan dinleyebilirsiniz. Podcast olarak tavsiye edebileceğim Efe Aydal var mesela. Onun dışında
şeye göre, ilgi alanınıza göre değişir açıkçası. Birçok konuda podcast var. Özellikle mesela İngilizce biliyorsanız çok daha iyi. Böylelikle çok fazla seçeneğiniz olabiliyor. Çünkü İngilizce podcast kültürü çok daha gelişmiş durumda. Türkiye'ye biraz geç geldi bu podcast olayı. Podcast dışında sesli kitap falan dinliyorum. Bu özellikle farm yaparken falan. Çünkü oyuna zaten pek odaklanmıyorum bu farm olayını yaparken. Ve bir yandan da bir şey dinlediğim zaman, yani bu belki kişiden kişiye değişir ama ben mesela hiçbir anlam kaybı falan olmuyor bende. Yani nasıl anlatayım size? Tamamen %100 olarak normalde hiçbir şey yapmıyorken dinlerken nasılsa bu GTS'de farm yaparken de bir anlam kaybı yaşamıyorum yani. Bu belki çok uzun süre GTS yapmaktan otomatiğe bağlanmış olmamdan kaynaklıdır, bilemiyorum. Şey olabilir mesela, eğer ikinci bir monitörünüz varsa, benim bir ara vardı, şu an yok ama o da çok işe yarıyor. Böylelikle ne oluyor? Mesela sevdiğiniz dizileri, filmleri bir yandan takip edebiliyorsunuz. Ya bunu herkes yapabilir mi bilmiyorum ama ben dediğim gibi şu anda şu farmı neredeyse beyninizi hiç kullanmadan yapabildiğiniz için. Çünkü hani yapmanız gerekenler çok sabit. Gizemli küpleri topluyorsunuz. Gördüğünüz yaratıkları kesiyorsunuz ki zaten bir tıkla yaratıklar öldüğü için genellikle. Bu yüzden yani pek düşünmeye ya da beyninizi kullanmıyorsunuz, yani öyle diyeyim, bu farmı yaparken. Ama işte bu yüzden de sıkılabiliyor. Çünkü eğlenmiyorsun, zorlamıyorsun kendini vesaire. Bunun için kendinize bir meşgale edinmeniz lazım bu farmı yaparken. Benim tavsiyem, dediğim gibi, ikinci monitörünüz varsa kenardan dizi film seyredebilirsiniz. Ya da oyunu küçültüp yine seyredebilirsiniz ama ben onu pek sevmiyorum açıkçası. Niye? Ne filmden bir şey anlayabiliyorum ne oyundan bir şey anlayabiliyorum. İkisi de küçük küçük olduğu için. O yüzden eğer ikinci bir monitör bağlama şansınız varsa bilgisayarınıza, onu yapabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi podcast dinleyebilirsiniz. Sesli kitap dinleyebilirsiniz. Mesela İngilizce biliyorsanız sesli kitaplar ücretli ve ücretsiz olarak çok fazla kaynaktan temin edebiliyorsunuz ama Türkçe sesli kitap bulmak biraz zor. Yani gene var ama seçenek az. Mesela YouTube'dan bile bulabiliyorsunuz. Sesli kitap aradığınız zaman birkaç tane güzel kanal çıkacaktır karşınıza. Ben de takip ediyorum onları. Şu an adları aklımda olmasa bile. Bu şekilde hiç sıkılmadan ve aynı zamanda hani en azından işe yarar bir şeyler yaparak arka planda. Çünkü sonuçta oyun oynarken yani tamamen vakit kaybı aslında, düşündüğün zaman. Hani kendini geliştirmiyorsun, bir şey olmuyor ve sanal bir karakter üzerine uğraşıyorsun yani. Bunun zaten farkındayım ben de. Neyse, böylelikle en azından hani tam olarak boşa gitmemiş oluyor diyebilirim. Çünkü en azından bir şeyler öğreniyorsun falan hani. Bu yüzden dediğim gibi, dediğim taktiği uygulayabilirsiniz ve ben şunu fark ettim. Bu da gene belki kişiden kişiye değişir ama ben mesela bir şeyi okumaktansa dinlemeyi tercih ediyorum ve dinlerken daha iyi anladığımı fark ettim. Bu belki kişiden kişiye değişir ama ben dediğim gibi dinlemeyi seven birisiyim. Bu yüzden sesli kitap dinliyorum mesela. Podcast dinliyorum. Yani imkanım varsa, mesela bir kitabın sesli kitabı varsa, okumaktansa dinlemeyi tercih ediyorum. Siz de eğer benim gibi biriyseniz bu taktik ile hem karakterinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz hem de sevdiğiniz şeyleri bir yandan dinleyebilirsiniz. Yani iki işi birden yaparsınız. İkisine ayrı ayrı vakit ayırmak zorunda kalmazsınız. Evet, epey uzun bir video oldu sanırım. Belki aralardan biraz konuşmayı silerim. Çünkü bazı arkadaşlar amma boş yaptın ya, bir farm yapıyorsun alt üstü diyebilir. Haklı da olabilirler. Bugün böyle bir video yapayım dedim. Aklımdaydı birkaç gündür. Evet, işte böyle. Bunu bu arada deliksüz yapmak pek mantıklı değil. Çünkü hem o kadar vakit ayıracaksınız. Hem de dediğim gibi arada küp farkı tam 2 katı. Deluxe ile Premium arasında tam 2 kat fark oluyor bu haritada. Diğer haritaları bilemem. Bu haritada ama mesela örneğin bir saatte 100 tane burada topluyorsanız 50'ye düşüyor Premium'la. Ya bu da demek oluyor ki Deluxe ile kasan adam bir saatte aynı
taşı yapıyorken sen onun için 2 saat oynaman gerekir. Ya da sen premiumla 1 saatte o taşı yapıyorken adam yarım saatte yapıyordur. Ki bence zaman şeyden daha önemli. Aradaki 35 lira fark var sanırım aylıkta. Aylık 35 lira fark verip bence daha az vakit ayırarak daha kısa sürede karakteri fullleyebilirsiniz gibi geliyor bana. Ya bunun şeyini dediğim gibi bunun kararını kendiniz vereceksiniz ama bana Deluxe daha mantıklı geliyor ki şöyle de bir olay var. TR fiyatı yani ya Avrupa fiyatını bilmiyorum ama mesela TR fiyatında 6 aylık Deluxe almak mesela 65 lira aylıkken burada mesela %79'dan alıyorsunuz. Burada 300 küsür lira 320 falan olması gerekiyordu. Daha doğrusu 6 kere 6 36 mesela. 660 pardon 360 15 daha 375 lira olması gerekirken 260'a düşüyor. Bir 100 lira daha az ödemiş oluyorsunuz. Eğer 6 ay ben ciddi oynarım diyorsanız bu çok mantıklı. Ki 6 aylık Deluxe ile de ve bu taktikle bir çar fullenir. Çok rahat bir şekilde fullenir hem de. Evet, bu farm konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.